5 Ağustos 2025 yılı saat 19.45 Didim Efeler Mahallesi'nde size bu malikane ayarında ya da malikanenin ta kendisi olan mükemmel mühendis genç, sizin, bizim, hepimizin gıpta edeceği genç kardeşlerimiz var. Bu işleri yapıyor diyeceğimiz bir kardeşimizin yapmış olduğu bu villayı tanıtacağız. Fiyat 29.750.000 TL. Bir inşaat mühendisi kardeşimiz yapmış. 29.750.000 TL. Denize 2 kilometre uzaklıktadır. Arsası 526 metrekaredir. Arsanın pozisyonu bana göre caziptir. Bu tarafı yol, diğer tarafı yol. Zemin katta salon var, ayrı mutfak var, bir oda var, bir banyo var. Zemin üstünde 3 oda var. 3 odanın 2 tanesi ebeveyn banyolu. Havuz fonksiyonlu, kamera alanı var. Arsanın pozisyonu beni cezbediyor. Bahçe, neden çok bahçe bırakmamışsınız, yeşil alan? Arkadaşlar ileride sağda solda 1 yıl, 2 yıl, 3 ay önce, 4 yıl önce böyle bahçeli bırakmış olduğumuz evler, sonradan insanlar diyor ki bakımını yapamıyorum, seramik yapın, bahçe istemiyorum diyor. Çünkü o yabani otların ıslahını vesaire ona zaman ayıracak zamanları olmadığı için bu vesileyle biz de birine göre eksi olursa da gerekçemiz bu. Gerekçeyi de söyledim. Sonra ne yapacağız? Havuzu bir okuyalım. Havuzdan başladıktan sonra size yavaş yavaş arz edeceğiz arkadaşlar. Arsası büyüktür. 2 tarafı yol. Şimdi söz konusu havuzumuz bu. Güçlü ve gerçekten güçlü bir şelalesi var. Bazı şelalelerde, bazı kobralarda su böyle keyifsiz gibi geliyor. Burada gördüğünüz gibi diri. Sanki Erzurum Palandöken'de ya da Erzurum Karayazı'da su akıyor gibi. Ya da işte Arhavi'de ya da Antalya'nın bilmem ne şelalesi. Havuzumuz bu arkadaşlar. Şimdi havuzun kendisini gösterdik. Havuzda kamera yansır mı bilmem. Kimisi jacuzzi yapar, böyle plastik hazır küvetler gibi oraya koyar. Bu mühendis arkadaş orijinal jacuzzi yapmış havuzun içinde. Buraya çift cam koymuş, öyle dolanıyor. Burada bir jacuzzi var. Çocuklar kullanabilir ya da açarsınız motoru, su püfür püfür kaynar. Merdiven oturaklar da var. Bakın burada oturuluyor da, basamaklar var. Onları bir göster, mermerler suda çok belirgin değil. Evet, şimdi basamaklarla havuza iniliyor arkadaşlar. Bu basamaklarla havuza iniliyor. Buraya da bir tutunmak için bir alüminyum, krom ve benzeri bir şey de konulmuş. Bakın, tutunmak için, böyle yüzmek istemiyorsan, yürümek istiyorsan bir elinle tutar gidersin. Havuzun fonksiyonu bu. Güçlü bir havuz, motoru güçlü. Sonra kamera alanına doğru yol aldık. Barbekumuz bu arkadaşlar. Barbekumuz bu. Denize 2 kilometre, çarşıya, pazara yakın, okullar yakın, marketler yakın. Ulaşım sorunu yok. Didim şehrinin batı tarafında, şehirlerin batı tarafları zaten gelişiyor. Böyle bir özellikte bulunduk yani bir şeyde, açıklamada. Burası da kamera alanı. Böyle ahşap desenli granitler döşenmiş arkadaşlar. Ahşap desenli granitler. Bahçe korkulukları klasiklerin dışında alüminyumdur. Dolu dolu yapmış. Bakın sağlam. Ben bazen misafir gelir böyle elliyor. Aa, bu yıkılır diyor. Bu sağlam. Bak, bir mühendis işi olmuş. Bunu da söyledik. Evet. Sonra ne yapacağız? Arka tarafta otopark vesaire var. Onu da söyleyelim. Unutmadan izleyenler bilir. Çatı gizli çatıdır. Çatıyı da bir okuyalım, değinelim. Çatı gizli çatıdır. Bu camlı yerin alt katı mutfağa, evet mutfağa ait, üst katı da bir odaya ait. Evet, altta mutfağa yansıtıyor, üst katta bir oda. Ve sevgili arkadaşlar, şimdi ne yapalım? Bu tarafı da gösterelim, bu tarafı. Şimdi bu alan, ileride kamera var idi. Salona buradan çıkılıyor, mutfağa da buradan çıkılıyor. Oradan sıkıldıysanız buraya gelirsiniz. Orada 4 adam oturduysa, siz de burada yeni bir kahve açmak isterseniz buraya gelirsiniz. Bunu da arz ettik. Bunlar taşıyıcıdır. Evet, ve söz konusu evimizin bahçesi bu. Ev full akıllıdır arkadaşlar. Bakın bunlar hep granittir ve köşe bentler yapılmış. Burası tekrar granit. Boya derdi yok. Binanın dış cephesi mantolamadır. Kullanılan beton sınıfı C30, kullanılan demirler 16'lık, 14'lük, 12'lik, 10'luk ve 8'lik demir ebatları kullanılmış. Ondan sonra binanın dış cephesinde mantolama var.
Buralar mantolamayı aşağıya kadar indirmek, bazı yerlerde mantolama yaralanır, deforme olur. O vesile ile sevgili arkadaşlar ne yapmışlar? Buraları granit yapmışlar. Bahçede otomatik sulama sistemi var. Şimdi arka taraf yol idi, bu tarafta yol. Bu tarafta yol ve çekme mesafeleri görüyorsunuz. Bu alana 3 araç park edebilir. 29.750.000 TL'lik söz konusu evimizin bahçesini gösterdik. Bu tarafta yol, ön taraf zaten yoldu. Ön taraf normal büyük bir yol, burası sokak yoludur, onu da söyleyeyim. Ve arkadaşlar burayı da gösterdik. Çatı, gizli çatı, heybetli, güzel, böyle gösterişli saraylar gibi, devlet dairesi gibi bir villa yani. Akşamın geç saatinde süslenmiş gelin gibi bir görsel de yansıtıyor. Parmakla gösterilen o beyaz villanın orada benim arsam var, benim Aziz amcam, işte Ayşe teyzemin evi işte orada, onu gördün mü diyebileceğiniz bir evdir burası. Ve burada duvar daha yüksek, bakın arkadaşlar. Burada daha yüksek, böyle de gösterdik. Değil mi Can? Böyle gösterdik. Evin heybetli bir girişi var. Fani dünya, akşama çıkar mıyız çıkmaz mıyız belli değil. Ama işte dünya o yüzden tatlı ya. Tatlı olmasa heyecan biter, anlamı kalmaz. Merhaba ev, merhaba ev. Şunu da ben bir yakayım. Bu merdivenlerin sensörünü ben önceden yakmak istiyorum. Evet, şimdi gel, buraya gel. Eve girince, evet. Şimdi tekrar buraya geleceksin, ben oraya gideceğim. Geçen bir müşteri geldi, evin sahibini aradık. Önce eve merhaba dedik, selamünaleyküm. Evin sahibi gitmiş, evin ne penceresini açmış, ne panjurunu, lambasını açmıyor. Evin bu diyor. Ya dedim Allah aşkına, müşteri gelmiş, lambayı aç, böyle süsle bir şey yap. İşte tembel. Yani şey yapamıyor, kıyamıyor kendine. Bir iki basamak çıkacak ya, o yüzden bak hiç bilenle bilmeyen biri olur mu? Hiç koşanla koşmayan biri olur mu? Koş. Ne yapacaksın böyle şişman olup duracaksın ve Behçet Yarbay kurban olayım. Ve burası arkadaşlar ne bu vestiyer, burası başka bir şey. Kapıdan geldik. Ev full akıllıdır. Yerden ısıtmalıdır. Yerden ısıtmalı. Evet, yerden ısıtmalı. Yani çok çalışan da ölür, az çalışan da ölür. O yüzden ben askerken Kırşehirli bir komutan vardı. Asker, kurban olduğum dediğim, kurban olunacak bir adam, delikanlı bir adamdı. Behçet Yarbay, Kırşehir'e selam. Ne zaman paşa maşa gelse o diyor, o Erzurumlu çavuş gelsin. Çünkü biliyor ben canımı veriyorum. Hemen İzmarit yerde kalmıyor. Ve arkadaşlar geldik, salonu gösterelim. Salonu gösterelim. Adam evini müşteriye gösteriyor, lambayı açmıyor. Pencere açmıyor, panjur da açmıyor. Evin bu. Nasıl o parayı bulmuş ben de anlamadım. Allah versin. Gerçi çok bilen çok yanar. Çok bilen bir gün bir kaya vurur. Çünkü zıplıyor ya, mısırı tencereye koy. Mısır tık hepsi düşer. Ama kaynamayan mısır hiç de düşme. Orada yanar gider. İşte çok bilen o yüzden çok yanar. Salonumuz bu arkadaşlar. Tavanları gördünüz. Yerden ısıtma var. Merkezi klima sistemi var. Ev 29.750.000. 35'lik satıldı. 20 bilmem kaçlıklar satıldı. Ayağım yer tuttu. Nereden bu evler? Hep satıldı. Ben sana linkini atacağım. Bir daha öyle yazarsan ben derim al. Hep satıldı. Ve salonumuz bu. TV ünitesi bu. Klimanın yeri de orası. Merkezi klima. Kapılar laki kapı, çizgili. Bu kulplar kaliteli. Oksitlenme vesaire yapmıyor. Sonra ulan sen niye yanmıyorsun? Çık. Yan. Lütfen yan. Ve arkadaşlar bu da mutfak. Bu mutfakta şişman buzdolabı var. Efendime söyleyeyim, geniş bir mutfak. Şimdi salonu gösterdik. Binanın dışını, havuzu, bilmem kamelyalarını, iki tarafın yol olduğunu gösterdik. Valla ev güzel. Yani şimdi ben de trafikte görüyorum bizim gurbetçiler, birisi Volvo, birisi Audi bilmem ne. Biri de benim gibi Ford'la gelmiş. Ve arkadaşlar burası şişman buzdolabı. Burası Ankara seti. Burası yıkama yeri. Burası bulaşık. Burası da Galaxy simli granit. Bursa'ya da selam. Bursa'ya da selam. Bugün bir aile beni aradı. Değerli dilekleri için. Çok mutlu oldum. Çok keyif aldım. Ve zemin kattaki odayı gösteriyoruz. Evet, zemin kattaki odada bu salon mutfağı gösterdik. O yüzden iyiler var. Çünkü ben böyle fenomen gibi oldum ya. Ben bir gün Ankaralı bir abi var. Harun abiye bir villa satın diyor. Harun abi memlekette iyi adamlar var. Var diyor. Vallahi gerçekten var.
Ve arkadaşlar o yüzden Bursa'ya selam. Bu duvar kağıdıdır, bu polyester giydirmedir. Avizeleri gösterdik, klimaların kafası orada. Buraya yine polyester dolap koymuşuz. Bu kara kaplı kitabın görseli gibi bu yine duvar kağıdıdır. Yerden ısıtmalıdır. Denize 2 kilometredir. Arsası 526 metredir. Ondan sonra. Şimdi bu korkuluklar neden takılmamış biliyor musunuz? Daha bitmemiş. Takılacak. Kuşadası'nda ev tanıttım ya, adam evin aslında bahçe kapısının takılacağını biliyor. Bakıyor evde bir şey yok. Ne diyecek yani? Diyor bahçe kapısı takılmamış. Öyle ev mi olur? Biliyorlar. YouTube hesabı var. Yorum yazmayı bilen bir adam onu bilmez mi? Ama amaç bir yerde bir şey bulsun. Buraya takılacak. Anladınız mı? Yani takılacak. Bu da merdiven kovası, zemin üstü 1. kat. Şimdi burada bir oda var. Bu odanın içinde banyo yok. Orada bir banyo var. O banyo bu odanın olsun. Bunun içinde banyo var. Diğerinin içinde banyo var. Yani 2 odası ebeveyn banyolu. Biz şimdi fakir bizim gibi odaya gidelim. Diğer odalar zengin odası. Ve arkadaşlar aha size 2. oda. Taşları güzel. Buradan açarsın. Bunu ne? Deniz de görüyor buradan. Bak gerçekten görüyor. Uzaktan görüyor. Sonra oradan görmeyeceksiniz. Niye dedi? Neden? Deniz nerede demeyin. Deniz buradan gözüküyor. Gelirsen görürsün. Bu duvar kağıdı. Buraya televizyon kurabilirsiniz. O ledler kaliteli olmuş. Bu polyesterler. Affedersin Can Bey. Bunlar da bizim polyesterlerimiz. Bakın. Bunlar biraz daha uzun ömürlü oluyor. Panjurlarımız var. Kapıları gösterdik. Ondan sonra kaç dakika oldu Can Bey? 11,5. Ve geldik. Sunağım, dağlar duman. Bu uzun dikey bir pencere. Burası da yıkama yeri. Burası ıslanma yeri. O da böyle mantarlara benzeyen yeni nesil bir tane ne yapmışlar? Taşa bak ya, klozet ya. Hele bakayım. Hele kardeş boş musun? Dolu musun? Ne güzelmiş. Kütahya porselenine benziyor. Zaten lükste bizde sınır tanıyan yok. Biz diyor ya şair yazar diyor. Biri diyor hangisi demişse bilmiyorum, ben de karıştırdım. Bizimkiler Avrupa'ya çatal, bıçak, kaşık medeniyeti öğretmiş değil mi? Gerçekten öyle bak. Başka yerde o yok. Su yok. Taşlar değişik. Evet. Ve arkadaşlar burası dolap, yine polyester, yine duvar kağıdı, yine tavanlar, yine avizeler. Bu böyle acaba bu nasıl? Ne güzelmiş, hem ekonomik. Biz köye ilk elektrik geldiği zaman biz lamba yakmaktan korkuyorduk. Ceylan gidiyor diye. O zaman yoktu böyle lambalar. Gerçekten Tokat'tan geliyordu. Tokat'tan mı geliyorsun? Kıvırcık Ali diyor ya, türküyü unuttum. Bu da 4. oda. 4. oda, Allah rahmet eylesin Kıvırcık Ali abi. Ve arkadaşlar burası da 4. oda. Orada bir dolap var. Yine polyesterler. Yine balkon var. Yine içinde kocaman bir banyo var. Bu kocaman banyoyu göstereceğiz. Jacuzzi de içine girebilir. Bu 4. oda. Evler yapmaktı bendeki tasa. Yaptım, ettim, lamba yandı. Sonra sönmesin. Ve aynalı. Bakın ben içeriği görüyorum. Ben şu anda burada aynadan kendime bakıyorum. Siz beni görmüyorsunuz. Sen beni görüyor musun? Hayır. Ben de seni görmüyorum. Ben kendimi görünce zannediyorum seni görüyorum. Ve muhterem arkadaşlar burası da 4. odanın içindeki banyo. Bu ne ya? Boş, kel bir adam gibi olmuş. Ve burası arkadaşlar dilerseniz jacuzzi yaparsınız. Yani böyle yastıklı böyle suda uyu, fantezi yap yeri var ya. İsterseniz öyle kondurabilir, isterseniz ya ben istemem, ben ıslanıp çıkacağım. Benim gibiyseniz koymazsınız. İşte bu da banyo. Ben şimdi çok yıllar önce bir kurumda, devlet kurumu bitti. Devlet kurumu, ben bir İngilizce bu banyoyu göster. Affedersiniz, özür dilerim arkadaşlar. Gevezelik yapmıyorum. Burada Hilton dolap, burada klozet, burada tekrar ıslanma yeri. Yıllar önce bir kurumda ben İngilizlere bir şey satmışım. Bir evrak düzenli kurumun müdürü. Orada tercüman gelmiş. Tercümana diyorum ki abi ben bunlardan çok çektim diyor. Özür dilerim. Kimseye demem. Yani pandomimalık da yapmıyorum. Hani saçı olmayan adamın beyni çoktur diyorum. Abi diyorum bu keltoşları gönderdim. Baktım kurumun müdürü. Kadri Bey lütfen burası resmi kurum. Ne biçim konuşuyor? Ayda pot kardım.
Efendim özür dilerim. Vallahi ya kötü. Ya işte ölçüp biçeceksin. Ya ben ne kadar utandım. Yer yarılsaydı da içine girseydim. Şimdi videoyu tam izlemeden niye bu bahçe yok? Ya bahçe yok. Ya biz söyledik dedik ki bahçe bırakıyoruz. Adamlar istemiyor. Adamlar diyor ki ben bahçe istemiyorum. Motlarla uğraşamam. Hanımın ayağı topal. Bekçiye para vermem. Ben cimriyim diyor. O vesile ile muhterem arkadaşlar onu da hatırlatayım. Ev bu arkadaşlar. Daha ne yaptık? Bütün trigonometrik açılarını gösterdik mi? Gösterdik. Biri geldi arkadaşlar. Valla bunlar destursuz bak. Hiç demiyor ya bu adamlar ne yapıyor? Hemen bakkal sanki onunmuş gibi. Ve valla bakkala geliyor. Hele bakalım ne diyor. Saygılar, hürmetler, iyi günler.